Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri doğanın en büyüleyici gösterilerinden birinin ardındaki sırra davet ediyoruz, gökkuşaklarına. Gökyüzünün renkli yayları, yağmur sonrası belirip göz kamaştıran birer doğa harikası gibi görünürler. Ancak bu muhteşem görüntülerin ardında yatan bilimsel olayları ve büyüleyici etkileri keşfetmeye hazır mısınız? Doğanın gizemli yüzünü incelemeye başlamadan önce, bir anlık durup düşünelim, işte tam da bu anlar, bize doğanın büyülü güzelliğini hatırlatan anlardır. Yağmur sonrası gökyüzünün renkli yayları, insanların yüzyıllardır hayranlıkla izlediği ve farklı kültürlerde farklı anlamlar yüklediği bir doğa olayıdır. Aynı zamanda bilim dünyasının da merakını uyandırmış ve üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bugün, sizleri gökkuşaklarının nasıl oluştuğunun ve ışığın nasıl kırılmasıyla renklere ayrıldığının derinlemesine bir keşfine davet ediyoruz. İşte, gökkuşaklarının arkasındaki sırrı aydınlatan bu büyülü yolculuğa çıkmadan önce temel bilgileri paylaşacağımız bu video ile karşınızdayız. Hazır mısınız? Öyleyse, hemen başlayalım ve gökkuşaklarının doğadaki büyüleyici dansına katılalım. Gökkuşaklarının büyüsünü anlamak için yağmur damlacıklarının rolünü keşfetmemiz gerekiyor. Yağmur damlacıkları, atmosferde belirli bir dağılıma sahip olarak bulunurlar. Güneş ışığı yağmur damlacıklarının içine girdiğinde, bu damlacıkların yüzeyleri ışığı kırarak prizma etkisi yaratır. Peki, yağmur damlacıklarının içine giren ışık nasıl kırılır ve renklere ayrılır? Düşünün ki, güneş ışığı yağmur damlacıklarına çarpıyor. Bu sırada ışık damlacığın içine girerken kırılır. Farklı renklerin farklı dalga boylarına sahip olduğunu hatırlayın. Kırmızı ışık, mavi ışıktan daha büyük bir dalga boyuna sahiptir. Dolayısıyla, kırmızı ışık daha az kırılırken mavi ışık daha fazla kırılır. Bu kırılma sonucunda ışık damlacığın içinde yansıtılır ve renklere ayrışır. Bu renkler aynı zamanda sıralı olarak görünen ve gökkuşağını oluşturan renklerdir. Peki ya bu renkler neden yay şeklinde görünüyor? İşte burada açı devreye giriyor. Işık damlacığın içine girdikten sonra, damlacık arka kısmında yansır ve ön kısmında çıkış yapar. Işık dalga boyuna bağlı olarak farklı açılarda kırıldığından, belirli bir açıda gözlemleyen bir gözlemci renklerin belli bir sırayla oluştuğunu görür. O açı, yaklaşık olarak 42 derece olup, bu açıda gözlem yapıldığında gökkuşağını oluşturan renkler belli bir sıralı şekilde görünür. Işık kırılması ve renklerin ayrışması, doğanın büyülü bir dansının anahtarıdır. Gökkuşaklarının bu etkileyici görsel olayının arkasındaki temel prensipleri anlamak için renklerin nasıl ayrıştığına dikkatlice bakalım. Işık damlacıkların içine girdiğinde, bu damlacıklar ışığı kırarak farklı renklere ayrıştırır. Bu ayrışma, ışığın farklı dalga boylarına sahip renklerden oluştuğu gerçeğine dayanır. Kırmızı ışık, mavi ışıktan daha uzun bir dalga boyuna sahipken, mavi ışık daha kısa bir dalga boyuna sahiptir. Bu nedenle, ışığın damlacıkların içine girdiğinde farklı açılarda kırılması ve renklere ayrışması gerçekleşir. Gökkuşakların yay şeklinde görünmesinin nedeni, farklı açılarda görüldüğünden kaynaklanır. Her renk, belirli bir açıda daha belirgin hale gelir. O açı, ışığın damlacığın içine girdiği ve yansıdığı açıları içerir. İzleyici olarak, gökkuşağını yaklaşık 42 derece bir açıyla gözlemlediğimizde, renklerin belli bir sıra ile yay şeklinde göründüğünü gözlemleyebiliriz. Bu etkileyici oluşum, aynı zamanda renkli bir halkanın ortaya çıkmasına da yol açar. Bu halka içinde en dışta kırmızı, en içte ise mor renk bulunur. Renkler arasındaki bu sıralama, ışığın farklı dalga boylarına sahip olmasından kaynaklanır. Gökkuşaklarının bize sunulan büyüleyici yarım daire şekli, ışığın kırılma ve yansıma süreçlerinin sonucudur. Peki, neden gökkuşakları yarım daire şeklinde görülür ve hangi açıyla gözlemlemeliyiz? Gökkuşağının yarım daire şeklini anlamak için, yağmur damlacıklarının içine giren ışığın nasıl kırıldığını hatırlayalım. Bu kırılma ve yansıma süreçleri sonucunda, ışık damlacıklarının arka tarafından yansıyan renkler, gözlemcinin önünde belirir. Ancak, gökkuşağının tamamını göremeyiz, çünkü gözlemciye göre farklı açılarda ışığın yansıdığı damlacıklar bulunur. İşte bu nedenle gökkuşaklarını yarım daire şeklinde görürüz. Gökkuşaklarını en net şekilde görmek için, güneşin arkasında yağmur bulutlarının olduğu bir konumdan bakmalıyız.
Gökkuşağı, yaklaşık 42 derece bir açı ile görülür. O açı, güneş ışığının yağmur damlacıklarında nasıl kırıldığını ve renklerin nasıl ayrıştığını en iyi şekilde yansıttığı açıdır. Eğer bu açıda bakarsak, gökkuşağı renklerin sıralı olarak yer aldığı muhteşem bir yarım daire olarak karşımıza çıkar. Pratik ipuçları, gökkuşağını yakalama sanatı. Gökkuşakları, doğanın büyüleyici armağanlarından biridir ve onları gözlemlemek için bazı pratik ipuçları vardır. İşte size gökkuşağını en iyi şekilde yakalamanızı sağlayacak bazı püf noktaları. Yağmur sonrası izleme, gökkuşakları genellikle yağmur sonrası ortaya çıkar. Eğer yağmur sona erdikten sonra güneş tekrar çıkarsa, gökkuşağı oluşma ihtimali artar. Güneşin arkası, gökkuşakları, güneşin arkasında yağmurun olduğu yöne doğru görülür. Bu yüzden, gökkuşağı gözlemlemek için güneşi sırtınıza alarak bakmanız gerekir. Açı ve yükseklik, en iyi gökkuşağı gözlemlemek için güneşi yaklaşık 42 derecelik bir açıyla görmelisiniz. Bu genellikle gökyüzünün yaklaşık 42 derecelik bir yüksekliğine denk gelir. Açık gökyüzü, gökkuşağını gözlemlemek için açık bir gökyüzüne ihtiyacınız vardır. Ağaçlar, binalar veya diğer engeller gökkuşağını görmeyi zorlaştırabilir. Yavaşça kaybolan renkler, gökkuşağı genellikle yavaşça kaybolan renklerle sona erer. Renkler solmaya başladığında dikkatinizi renk geçişlerine odaklayabilirsiniz. Fotoğraf çekimi, gökkuşağını fotoğraflamak isterseniz, polarize edilmemiş bir kamera kullanmanız ve mümkünse geniş açı lensi tercih etmeniz önerilir. Deniz ve şelaleler, deniz veya şelale gibi açık alanlarda gökkuşağı gözlemlemek, su damlacıklarının havada daha fazla bulunması nedeniyle iyi bir seçenektir. Unutmayın, gökkuşağı gözlemlemek sabır gerektiren bir deneyim olabilir. Doğanın bu renkli hediyesini yakalamak için doğru koşulları araştırıp bulmak, eşsiz bir anıya dönüşebilir. Gökkuşağının anlamı, renklerin ortak dilindeki izler. Gökkuşağı, sadece doğanın bir güzellik gösterisi değil, aynı zamanda farklı kültürlerde ve mitolojilerde derin anlamlara sahip bir semboldür. Renklerin birleştiği ve gök ile yer arasında köprü kurduğu düşünülür. Antik Yunan mitolojisine göre gökkuşağı, tanrıça Iris'in mesaj taşıdığı bir yol olarak kabul edilirdi. Çin kültüründe ise gökkuşağı, iyi bir haberin habercisi olarak görülür ve pozitif değişiklikleri temsil eder. Eski Mezoamerika kültürlerinde ise gökkuşağı, farklı renklerin tanrıların sembolleri olduğu bir sembol olarak kabul edilirdi. Gökkuşağının bu farklı yorumları, insanların doğaya ve renklere yüklediği anlamların bir yansımasıdır. Renklerin bir araya gelerek bir bütün oluşturduğu gökkuşağı, çeşitliliği, birliği ve umudu simgeler. Farklı kültürlerdeki bu sembolizm, insanlığın doğayı ve evreni anlama çabasının bir yansıması olarak gökkuşağına derinlemesine anlamlar yükler. Gökkuşağı, doğanın bize sunduğu büyülü bir sanattır. Işık kırılmasının ve yağmur damlacıklarının bir araya gelişiyle oluşan bu renkli yarı daire, doğanın güzelliklerinin bir yansımasıdır. Işık, aslında beyaz gibi görünse de içinde birçok renk barındırır. Bu renkler, prizma veya su damlacıkları gibi şeffaf ortamlarda kırıldığında ayrışır. Yağmur damlacıkları atmosferde asılı dururken, güneş ışığı bu damlacıklara çarpıp içlerine girer. Işık, damlacıkların içine girdiğinde kırılır, yansır ve renklere ayrışır. Bu ayrışma, gözümüze yay şeklinde bir gökkuşağı olarak görünür. Bu olayın ardında yatan fiziksel prensipler oldukça etkileyicidir. Ancak asıl önemli olan, doğanın bu büyülü olayını anlamak ve keşfetmek için her zaman meraklı olmaktır. Gökkuşakları, sadece renkli bir fenomen değil, aynı zamanda doğanın güzelliklerine duyulan merakın ve hayranlığın bir ifadesidir. Doğayı ve evreni anlamaya yönelik merakımızla, daha derinlemesine bir anlayışa ulaşabiliriz. Gökkuşağı, sadece gökyüzünde beliren bir renk yansıması değil, aynı zamanda büyük bir keşif ve öğrenme fırsatıdır. Bu güzellikleri keşfetmek ve anlamak için her zaman meraklı olmalıyız. Doğanın sırlarını çözmek, bizi daha derin bir bağlam içinde bir araya getirir ve evrende var olmanın anlamını daha iyi anlamamıza yardımcı olur.